Şimdi abiler, yavaştan ben konuya gireyim istiyorsanız. Bugün inançsız bir arkadaşla muhabbet ettim. Arkadaşla ettiğim muhabbetlerde sürekli böyle kafasındaki sorduğu şeylere cevap vermeye çalıştım. Yani ben böyle hal hatır gönül olaylarında konuya girmemeye çalışıyorum ama onlar konuyu açtığında da susmamaya da çok çalışıyorum. Böyle şey bir arkadaş, hem inancı yok hem siyasi bir arkadaş çok fazla ama güzel bir arkadaş. Ben seviyorum, dua ediyorum. Allah inşallah hidayet nasip eder. Fatih abi şu nokta çok üzücü. Şimdi mesela bazı olumsuzlukları sürekli zikrediyor. Dünya genelindeki olumsuzlukları. Bu dünya genelinde onun olumsuz gördüğü birçok şey kader planında çok olumlu ve hayırlı şeyler. Ama o adama ya bak sen bunu olumsuz görüyorsun ama netice itibariyle kader planında bunun aslında hakikati çok güzeldir falan diye anlatamadım. Şimdi bunun için ciddi altyapı gerek, ciddi emek gerek. Yani adamların gerçekten İslam'la ilgili tek bilgisi abi cami var zaten yani insan orada ibadetini yapar. Öbür tarafta işte filan kes diğer gruplarınki var. Devlet bunların her birini açar ve insan istediği kadar namaz kılar. Tek İslam namaz kılma yani adam kafasında bu var. Cami ve namaz kılma anladın mı yani? İslam hakkında temel noktasında İslam'ın temel dinamikleri, disiplinleri, İslam'daki ahlak anlayışı, aile hayatındaki İslam'ın takındığı tavırlar, İslam'ın adalet anlayışı, bir insana verdiği değer, dünya İslam için ne kadar önemli? Şu kadar önemli. Cennet dünyada kazanılıyor. Yani İslam için dünyada önemli o cihette değil mi? Bu cihette yani. Demek ki bura geçilerek ahiret elde ediliyorsa demek İslam hem dünya için de bir vizyon çiziyor insana hem de bugün en zor laf söylenebilecek mecra savaş mecrasıdır. Belki İslam onda bile bir laf söyler yani. Der ki kadına dokunmayın, çocuğa dokunmayın. Ardından mesela girdiğiniz yerin malını telef etmeyin. Öyle değil mi yani? İslam bugün insanların en zahmetli olup şurada iki kişi tartışsa değil mi? Araya girip kardeş doğru yanlış diyemezsin tartışmanda. İslam'ın insanın hayatına dair müdahil olmadığı hiçbir alan yoktur. Uyku alanına müdahil mi? Evet. Onunla ilgili önerileri vardır. Aile hayatına evet. Onunla ilgili önerileri vardır. Çocuk yetiştirmeye evet. Onunla ilgili önerileri vardır. Bir insanın temizlik, bakım. Tamam çok ince bir mesele. Mesela bugün hiçbirimiz temizliğimizi bir ötekinin yanında yapmayız değil mi? Çok kişisel bir olay ama İslam bunun bile ilgili bile insana öneriler sorar. Yani İslam'ın girmediği hiçbir alan mevcut değil. Ama diğer arkadaşlar maalesef bu noktada mahruti bakamıyor ve dar bakıyorlar. İslam'ı sadece işte cami, namaz falan biraz eğildik kalktım vesaire o cihetlerde bakıyorlar. Burası çok üzücü. Şimdi altyapıda ve şuna inanıyorum yani biz onların meslekleriyle onları anlayabilecek kadar temel mesele biliyoruz. Anladın mı? Yani bugün bir Marksist yapı ne demek? Bizim örneklerimiz var yani. Bugün bir atıyorum sosyalist yapı ne demek? Örneklerimiz var. Bugün inançsızlık neyi doğurur? Örneklerimiz var. Bugün Avrupa'da maddi terakki varsa da manevi cihette sefahat bir insana neler kaybettirir? Bırak ahirete dünyada bile örneklerimiz var mı? Var. Yani biz orada şunu anlıyoruz yani evet bu cihette maddi cihette bir terakkileri var. Eyvallah. Ama öteki cihette manevi cihette ciddi bir çöküntüleri var. Bütün gençleri sefahat anında. Anadolu'nun aile ve yakınlık kültürü onlarda kopuk halde. Bu 1+1 evler nereden geldi? Gene oralardan geldi. Gibi. Yani biz onların cenahına, onların İslam cenahına vakıf olduğundan daha vakıfız. Onlar sadece böyle bir iki noktada işte cami var, cuma var gibi noktalarda değiniyor. Bu tür arkadaşlara bu bahsettiğiniz olaylar aslında görünürde biraz olumsuzluk gibi gözükse de altyapı bakımıyla aslında bunların içerisinde çokça güzellikler var diye Sinan anlatmamız çok zahmetli oluyor. Çünkü ortak noktalarda hani buluşabileceğimiz pek altyapılar olmuyor. Mesela kader. Ona desen ki kardeşim kaderin her şeyi güzeldir. Hani her şeyi ve güzellik kelimelerini bir köşeye koy. Kader ne demek yani? O adamda bu kelimenin bir karşılığı yok. Bu kelimenin bir karşılığı olmadığından dolayı da dünyanın o kişide bir mana olarak bir karşılığı yok. Anladın mı? Yani bugün elma gibi bilim laboratuvarlarında yaratılamayan muazzam bir şey daldan kopup eline geliyor ve bu elmayı yiyorsun. Bu kadar sanatlı bir elma sadece 30 saniye haz alabilesin diye olabilir mi? Yani üstü ayrı ambalajlanmış, içi midenle uyumlu bir şekilde ayrı ambalajlanmış, kokusu acayip bir şekilde. Toprağın altında manevi fabrikalar. Bu tabirleri siz biliyorsunuz değil mi? Bir manevi fabrika deyince saatlerce konuştuğumuz tabirler. Yani buna bu manayı veremiyor yani. Bu elma bu kuru topraktan bana neden verildi? Bak nasıl verildi de değil. Neden verildi noktasında bir karşılık yok adamda. Bir cevap yok yani. Bu yüzden de adamda ortak noktalarda kalamıyorsun. Bugün böyle bir telefon konuşması yaptığımda şunu içimden çok arzu ettim. Yahu keşke belli başlı noktaları ön yargısız bir şekilde değerlendirebilselerdi. Yahu acaba bu dünyada ve varsa öbür dünyada diye değil mi? Böyle bir kendilerine sorsalardı. Değil mi? Hani onlar inanmıyor ya şüphe ediyor. O cihetten diyorum. Ya varsa hani belki işime yarar falan gibi böyle objektif bir şekilde keşke bakma imkanları olsaydı ve onlara şunu söylemeyi çok isterdim. Bakın kardeşim sizin olumsuzluk ve kötülük diye yorumladığınız meseleler aslında kaderi planda birçok neticeyi güzel verir diye ortak noktada buluşmayı çok isterdim. Ama herhalde telefonda 36 dakikalık, 40 dakikalık bir konuşmada bunun pek şeyi yok değil mi? Geçerli yok. Bir de inanç altyapısı olmadığında bunun pek bir geçerliği yok. Üstad Hazretleri de 4. mefasta buna benzer bir soru gelmiş üstada. Bir soruyu okuyalım. Ondan sonra soruya nasıl mukabele edebiliriz? Buradan devam edelim. Buyurun.
Bismi Sübhanehu. Dördüncü mepas. Eğer desen birinci mepasta ispat ettin ki kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Cümle önemli. Şöyle bir ispat var İslam'da. Kardeşim kader neyi önüne sunduysa o sunduğu işlerin her biri güzeldir. Ama günlük hayatta üzüldüğümüz olaylarda yaşıyor muyuz? Mesela ben az önceki telefon konuşmama üzüldüm yani çünkü insan tanıdığı bir insanın, çocuklukta tanıdığı bir insanın inançsız olmasına üzülür, öyle değil mi İrfan? Şimdi mesela bu olayın da bir güzelliği var mı? Demek varmış yani şu iddiaya göre her şeyin bir güzelliği varsa kader her bakışta bir güzellik çıkarıyor. Şimdi bu nasıl olacak bir konuşalım bakalım. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyeler o hükmü cerh ediyor. Cerh ne demek? Çürütüyor. Çürütüyor demek değil mi? Şimdi soruyu anladınız mı? Akif ne diyor soruda? Diyor ki kader her şey güzeldir. Her şey güzel olur. Ama başımıza gelen musibetler ya da canımıza sıkan şeyler bu hükmü düşürüyor. Aynen. Soruyu anladınız mı? Sinan anladın mı soruyu? Bir daha tekrarla soruyu. Birinci mepasta kaderin her şeyinin güzel olduğundan bahsettiniz. Kötü gözükse de iyidir dediniz. Fakat başımıza gelen belalar ve musibetler bu hükmü çürütüyor diyor. Evet. Bir çelişki yok mu? Bir çelişki yok mu? Evet. Aynen. Bunu açıklar mısın? Çok güzel bir soru. Şimdi bir insan zaten böyle bir şeyi tahkik etse, başına gelen her şeyde güzellik olduğunu tam kalbi ihsas etse bu adamla üzüntü duymaz ki bir daha. Üstad o yüzden de kadere iman eden kederden emin olur diyor yani. Öncelikle bir tabir öğrenelim. Tabir öğrendikten sonra derse geçelim. Bence bu noktada çok çok önemli bir tabir. Tabirimiz Cebr-i Lütfi. Bu tabiri biliyorsunuz. Ama ne demek Cebr-i Lütfi? Cebir zorlamak mıydı abi? Evet. Lütfi de yani zorla güzellik. İkram, hediye. Öyle değil mi? Allah Azze ve Celle'nin birine zorla inayet etmesine değil mi? Cebr-i Lütfi diyeceğiz. Zorla inayet diyelim. İlk yerimden ayrılmayı tereddüt eden, yani gerektiren eltaf-ı sübhaniyeye, yani eltaf, lütuflar. Eltaf-ı sübhaniye, Allah'ın lütufları. Doğru mu? Ne olmuş oluyor yine? Allah'ın bir hediyeleri oluyor. İlk yerimden ayrılmayı tereddüt eden eltaf-ı sübhaniyeye bakınca anladım ki aslında ben oradan vazgeçmezmişim. Bir cebri lütfi beni ancak ayırabilirmiş oradan. Üstadın Erektan'dan alınıp sürgün edildiği gibi olabilir mi abi? Tam öyle. Tam öyle. Üstad Erek Dağı'nda kalsa Allahu alem bugün belki bu hakikatler bize bu cihette ulaşamayabilirdi, öyle değil mi? Çünkü yani üstad gibi Allah'a müştak olan, iştiyakı olan birisi o dağda 50 yıl geçip geçmediğini fark eder miydi bilemiyorum. Ve üstad gibi nefsini sindirmiş biri. Ben nefsimi damarlarımda hissettim diyor ya. Yani tamamen baş etmiş, içlere kadar nefsiyle mücadele etmiş bir tabirdir bu. Nefsimi damarlarıma kadar sindirdim diye bir tabiri var yani Üstad Hazretleri'nin. Nefsini damarlarına kadar sindirmiş bile o dağda 50 yıl geçti mi geçmedi mi anlar mıydı? Emin değilim yani. Anlatabiliyor muyum? Ve oradaki olay, kader eliyle oluşan o olay aslında ne olmuş oldu? Bir cebri lütfi olmuş oldu bizler için, öyle değil mi? Yani zorla inayet kısmındaki o zorluktan kasıt ilk bakışta hoş görmeyen, zahmet gerektiren. İlk bir sürede hoş görünmüyor. O yüzden cebir. Yani zorluktan kasıt hani Allah'ın haşa şey gibi değil de senin açından zor. Aynen öyle. Allah aslında bir süre sonra sana bir ihsanı, bir yardımı, bir lütfu. Tam öyle oluyor. İlk yerimden ayrılmayı tereddüt eden eltaf-ı sübhaniyeye bakınca anladım ki aslında ben oradan vazgeçemezmişim. Vazgeçemezdim de yani. Bir cebri lütfi beni ayırabilmiş oradan. Yani bu oradan derken böyle kafanızda illa bir yer sabitlenmesin. Bunu dünya deyin, bir şehir deyin, bir memleket deyin, sevdiğim bir arkadaş ortamı deyin. Bunların tamamı için geçerli bir kavram. Ve şimdi ayrıldığım yerdeki mantık ne kadar da sığ, dar gelir oldu bana. Dediğim gibi hani dünyada sürekli o kafeden o kafeye gittiğin arkadaşların olsun. Şimdi Allah yolunda hizmet ettiriyor elhamdülillah. Baktığında o her gece kafelerde vakit geçirme mantığı ne kadar sığ geliyor, öyle değil mi İrfan? Yani illa şurası burası diye böyle şey yapmayın. Konuyu dar alanda tutmayalım. Şu an çok zahmetli geliyor bana. Kafelere gitmek mi? Yani bizim o dönemlerde böyle kafelerde birilerini denk getirmek etmek gibi düşünüyorum. Zahmetli bir şeymiş yani. Zahmet içerisinde Allah daha sonrasında arkasından lütuf vermiş. Aynen öyle oldu. Hamdolsun. Onun biraz daha eskilerinde kafede oturup saatlerce arkadaşlarla muhabbet ederdik. Mesela şu an bir yerde oturup amaçsız kalmak benim için ölüm yani. Geçen gün yaşadık bunu değil mi İrfan? Bir yerde konuştuk ya. Şimdi gece yapacak, yetiştirmemiz gereken bir iş olmadığı için çok canımız sıkıldı. Yani böyle yüzümüze vurdu artık, enerjimizi aldı ama onu yetiştir, bunu yetiştir. Ya o kadar alışmış ki beden. Çünkü hizmet erinin azı musibettir değil mi? Yetiştirmesi gereken işidir. Onu diri tutan ki ölüyü bile diriltir bir gayedir. Değil mi? Bir mefkuredir. Meşakkatlerdir.
Aynen öyle. Bizim de sürekli böyle onu yetiştir, bunu oldu, bununla konuşturma falan. İşte en son 2 gün önce video yetiştirmeye çalışıyoruz. Ömer'le mi izliyordum, Yunus'la mı? Artık gözümü kapattım böyle. Ömer'e dedim ki Ömer ben duyuyorum abi. Şu halde gözüm kapanmış. Orada videoyu bitirdim yani ama ben bundan çok memnunum. Evet o an yoruluyorum, ediyorum vesaire ama çok memnunum yani. Ben kafede boş vakit ve amaçsız bir şekilde oturmaktan çok daha fazla yoruluyorum. Dünyevi cihette yoruluyorum. Enerjim kan içimde. İnsanın böyle bir şeye atak yapabileceği bir enerji çıkmaz mı içinden? Çıkmıyor. Anladın mı? Gayesizlik çık. O yüzden Allah'ın böyle orada imtihanlar yaşatması, belli başlı musibetleri zihnimize, kafamıza, bedenimize düçar etmesi ve aradan yıllar geçmesi sonucunda diyorsun ki ya Rab sen o yoldan almasaydın ben o darlık ve sığlık bataklığında kurup giderdim diyorsun. Şimdi de geleceğimizin garantisi yok ama insan böyle düşünüyor bu cihetlerde. O yüzden başa gelen vakalar cebri lütfi. Ama bunu telefonda izah edemiyorsun. Ona üzüldüm ya. Yıllar geçtikten sonra idrak edilen bir mesele ve bunun için kader altyapısı olmak zorunluluğu var. Değil mi? Böyle avuntu bir kader değil. Tahkiken bir kader. Evet kalp böyle çalışıyor yani. Kalbi yaratan bu kader sistemini buna göre koymuş. Dizayn etmiş falan gibisinden. Böyle olduğundan dolayı değil mi? Bunu anlatamıyoruz. Daha hayırlı bir yere geçmek için Allah böyle sıkıntılara maruz bırakabiliyor. Şimdi mesela yıllar geçtikçe ben diyorum ki hayalhanemde Sinan, şimdi gelen arkadaşlarım birçoğuyla ilgili belli başlı frekanslar yaşamamızda geçmiş 7 yılda yaşadığımız çok fazla canımızı sıkan imtihanlar var. Şimdi diyorum ki mesela Allah demek ki bu işi yüksek yerlere taşıyacaktı. Ama yüksek yerlere taşırken kapıdan girenleri, el uzatanları, biraz tebessüm edenleri yahu daha iyi anlayın, daha iyi analiz edin diye 7 yıl boyunca belki diş geçirmemiş, biraz kanımızı akıtmamış bir musibet bırakmadı. Öyle değil mi? Şimdi o cihetle baktığında, çünkü ben olay anında o cihetle bakamadım. Baktım hep böyle kötü niyetli birisi bir diş atmak istiyor. Haset eden birisi bir pençe atmak istiyor değil mi? Böyle. Ne oluyor diyorsun yani oturduğun yerde oturuyorsun. İnsan kendinden şüphe ediyor. Allah Allah hep oturduğum yerde ama aradan yıllar geçiyor. Biraz sular duruluyor. Biraz kalp sükunetli bir hale geliyor. Ve diyorsun ki evet şimdi bu güzel insanlarla bu topluluğu kurabilmek için meğer o dönemlerde bu musibetleri yaşamak lazımmış. Kaderin derin sırları buymuş diyorsun ya. Üstad ne diyor? Bir yerde hani sürekli Risale-i Nur mahkemelerden mahkemelere geçince üstad diyor ya. Onlar bilmeden kaderin derin sırlarını ve tecellilerini çalıştırdılar, kullandılar diyor. Ve onların eliyle Risale-i Nur her yere ulaştı diyor. Yani onlar güya mahkemeye verip sürekli Risale-i Nur'u kötü göstermeye çalışırken şuradaki zümre Risale-i Nur çok kötü diye duyurulurken o zümre diyor ki bu Risale-i Nur kötüymüş de Risale-i Nur neymiş diyor. Bir okuyor Nur talebesi oluyor. Yani bilmeden kaderin o derin tecellilerini çalıştırıyorlar. İşte Cebrül ismi mesela. Herkes kötülük yapma zannıyla uğraşırken Allah perde altında çok olumlu bir sonuç çıkarıyor. Ama dediğim gibi kaderin derin tecellileri. Yani abi o adamlara istesen böyle 2 saat, 3 saat, 5 saat tebliğ yapsan okutturamazsın. Ama kader ufacık bir mevzuyla bütün külliyatı o adamlar okutturuyor. Çoğu zaman Cebri Lütfi'nin hikmeti uzun süre geçtikten sonra anlaşılır. Size sıkıntı çektirenlerin de dindarlıkta derinlik arz eden gruplar olduğuna tanık olursunuz Cebri Lütfi'yi anladıktan sonra. Ama bu dertler geçince koca cihanı tanımama, bu başıma gelenler vesileymiş diyeceksiniz. Yani perspektifimin bu kadar gelişmesine, insanları, dünyayı tanımama, bu kadar daha fazla insana ulaşmama sebep olan şey başıma gelen bu musibetler yani Cebri Lütfi'ymiş diyeceksiniz. Ortada bir cebir var ve zorlanıyorsun. Değil mi? İlk kelimemiz, ilk tabirimiz. Zaten o cebir kelimesinin geçme sebebi ilk sürede onun hayır olduğunu anlayamamak zorundasın. Direkt hayır olduğunu anlasan o cebir kelimesi manasız olur orada. Demek ki belli bir süre sana tasallut eden musibet her neyse onun inayet olduğunu anlayamıyorsun. O bir cebir olarak kalıyor. Ya bana yazık değil mi? Bana haksızlık ediyorlar, bana zulmediyorlar, bana bu kadar üstüme bulaşıyorlar, uğraşıyorlar, beni üzüyorlar falan diye belli bir süre anlayamıyorsun değil mi? Cebir kavramı orada geliyor. Ortada bir cebir var ve zorlanıyorsun. Aradan zaman geçince bir de bakıyorsun lütuf olmuş. Çünkü kendi ihtiyarın bu olaya yetmiyor. Lütuf kısmını görünce sana önceden çile çektirenlere bile hakkını helal ediyoruz. Emirdağ 2:69. Bir çeyrek asırdır bu suallerin cevaplarını bulamıyordum. Üstad Hazretleri söylüyor. Bana zulüm ve işkence yaptıklarının hakiki sebebini şimdi anladım. Ben kemali teessürle söylüyorum ki, çok üzülerek söylüyorum ki, benim suçum hizmeti Kur'aniyemi maddi ve manevi terakkiyatıma, kemalatıma alet yapmakmış diyor. Çok ilginç değil mi? En mazlum kaldığınız anda tanımadığınız biri size ulaşıyor. Bizim tanışmalarımızda çok garip değil mi? Hani tam dünya canevinden baksan insanların ya bu kadar da tesadüf olur mu diyeceği şeyler. Halbuki bizim inancımıza göre tam tevafuk, yani Allah'ın bir sebebe, bir hikmete binaen denk getirmesi, öyle değil mi? Ama baktığında o küçükken arkadaş öbürü şurada denk gelmiş. O bir gün şu karttan öbürünü getiren
istediğini getiren gelmiyor falan. Değil mi? Böyle çok komik olaylar yani. En mazlum kaldığınız anda tanımadığınız biri size ulaşıyor. Gördüm ki dardasınız, benim de imkanlarım var diyor. Başınıza iş açan, canınızı yakanlar cebir, yardımınıza koşanlar lütuf oluyor. Hep öyle olmadı mı? Beklediğimiz kapıları çaldık, kapandı. Ama beklemediğimiz kapılardan insanlar bize ısrar etti biz bu işi çözelim diye. Birçokların gönlünde öyle kalıcı izlerle yer edilmiş ki bu kabuller o cebri lütfilerin altında gizlidir. Yani insanların gönlüne Allah'ın tesiri yaratması için senin de musibetlerle o cebri lütfinin altında ezilmen lazım. Güzel yürekli birçok insan gelip dinimi bana siz sevdirdiniz dedi mi demedi mi? Cebri lütfi böyle lütuflara vesile olan, sırlı kapıları açan öyle gizemli bir esrardır işte. Evet, cebri lütfi böyle. Şimdi konumuza dönelim mi? Cebri lütfinin altını doldurmadım. Bu kelime yeter. Doğru mu? Demek ki insanların gönlüne girmedeki ince tılsımlardan bir tanesi de başımıza gelen bunca musibete hayır canibinden bakıp ya Rab bilirim ki ben hayır yolda istikamette olduğum müddetçe, sapanların yoluna girmediğim müddetçe başıma gelenleri işin en sonunda, filmin bitiminde bana en hayırlı şekilde göstereceksin ve cebir sandığım şeyleri lütufa dönüştüreceksin dememiz lazım. Filmlerde de öyle olmaz mı? Hani filmde başrol ne kadar zulüm de görse, sıkıntı da çekse o 90 dakika 100 dakikalık film bittiğinde son model milyonluk arabasına biner ve evine gider. Öyle değil mi? İşte oradaki cebir sondaki lütuf olur. Devam edelim mi? Şimdi tekrar sorumuza dönelim. Sorumuz şuydu. Diyorsun ki bu kaderin her şeyi güzel. Bak yanılıyorsunuz. Benim başıma sürekli üzücü musibetler geliyor. Sizin dediğinizi bu hüküm cerh eder. Yani çürütür. Cerh etmek? Soruyor abi. Tekrar okur musun? Eğer desen birinci mebhasta ispat ettin ki kaderin her şeyi güzeldir, hayırdır. Ondan gelen şer de hayırdır, çirkinlik de güzeldir. Halbuki şu dar dünyadaki musibetler, beliyeler o hükmü cerh ediyor. Evet, o hükmü çürütüyor. Bunca sıkıntı var. Nasıl bu varlıklar güzel olabilir diyor değil mi soruda? Şimdi sizinle iki tane kelime ezberlememiz lazım. Bir tanesi varlık diyelim. Tamam mı? Vücut. De olan her şey. Aynen. Bu vücuttur, bu vücuttur. Vücut demek ne demek? Varlı olan her şey demek. Şimdi bak üstad diyor ki vücut hayr-ı mahstır diyor. Hayr-ı mas ne demek biliyor musun? Hayrın ta kendisi demek. Şerr-i mas ne olur? Şerrin ta kendisi. Ta kendisi. Yani hayr-ı mas deyince aklınıza böyle en güzel hayır gelsin. Şerr-i mas deyince aklınıza böyle en kötü canavar gelsin. Tamam mı? Devam edeyim mi? Üstad diyor ki bir şeyin var olması varlık yani. Bu ne demek? Murat sen şu an var mısın yok musun? O zaman üstad diyor ki bu hayrı mastır. Hayrın ta kendisidir. Ve devam ediyor diyor ki Adem yokluk ise şerrin ta kendisidir diyor. Buraya kadar problem var mı? Evet. Şimdi bu bardak iyi mi, içinde zehir mi var, çay mı var hiçbirini konuşmayalım. Bu bardağın varlığı hayrın ta kendisi oluyor. Allah Azze ve Celle yeryüzünden bu bardağı yok etseydi, böyle bir bardak hiç olmasaydı, yokluk aleminde olsaydı bu da şerrin ta kendisi olurdu. Bu iki tabire oturttuk mu? Oturttuysak bu iki tabirden çok efsane yürüyeceğiz. Abi okumaya devam et. El cevap. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım. Vücut hayr-ı mahs, adem şer-i mahs olduğuna bütün mehasin ve kemalatın vücut... Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden diyor ya. Evet. Burada ne var biliyor musunuz? Siz şefkat hissettiğinizi düşünürken sınırı aşarak bir şefkat hissediyorsunuz diyor. Evet, Allah'ın merhametinden daha büyük bir merhamet düşündüğünüzü zannediyorsunuz. Ne diyor üstad? İhsan-ı ilahiden daha fazla ihsan, ihsan değildir diyor. Doğru mudur? Hani böyle anne çocuğunun uykusu noktasında kıyamaz da bu çocuğu namaza kaldırmayayım der yani. Bu ne olmuş olur? Aslında Allah'ı merhamet sınır çizgisi haddinden daha fazla bir merhamette bulunduğunu zanneder. Ya da bir evliliklerde karı koca birbirimizi idare edelim düşüncesinden dolayı birbirinin namazına, birbirinin ahiretine, birbirinin okumasına yardımcı olmaz ya. Ki üstad veil olsun o zevci ve zevciye ki diyor bunlar için. Burada ne olmuş oluyor? Hududu aşma oluyor. Yani şiddeti şefkat olumlu bir kelime midir? Değildir. Şiddeti şefkat olumsuz bir kelimedir. Bunu da notlarınıza yazın. Şiddeti şefkat yani sınırı aşaraktan Allah'tan fazla daha merhametli olduğunu vehmediyor. Hatırlıyor musunuz? Yıllar önce birinden bahsetmiştim. Bir teyzeyle denk gelmiştik demiştim. Teyze şöyle demişti. Ya ben o Allah'ı sizden daha çok seviyorum ama benim inandığım Allah yakmaz demişti mesela. Ne oluyor bu? Şiddeti şefkat oluyor. Anladın mı? Sınırı aşarcasına.
Demek ki insanların kaderin derin sır ve tecellilerini anlayamamasının en temel problemlerinden bir tanesi kişide bulunan ve teraziden çıkan şiddeti şefkattir. Biz yıllar boyunca bu ve bunun gibi bütün unsurları barındıran arkadaşlara ne diyoruz? Duygusal arkadaş diyoruz. Öyle değil mi? Ve ne diyoruz? Duygusallık kötüdür ama vicdan çok iyidir diyoruz. Şiddeti şefkat de duygusallığın bir unsurudur. Ve şiddeti şefkat bir problem midir? Evet, ciddi bir problemdir. Şimdi giriş çok elzem. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim diye başlıyor. Abi devam edelim. El cevap. Ey şiddeti şefkatten şiddet bir elemi hisseden nefsim ve arkadaşım. Vücut hayrı mahs, adem şehri mahs olduğuna. Bu tabirler oturdu mu? Evet. Serkan ne demekti? Vücut ayrıması ne demek? Benim şu an dünyada var olmam hayrımaz. Dünyada olmamam şehrimaz. Eyvallah. Var mı bir problem? Vücut hayrı mahs, adem şehri mahs olduğuna. Bütün mehasin ve kemalatın. Bekle. Muhammed abi mehasin ne demek? Güzellik. Evet. Hüseyin mehasin? Güzellik abi. Kemalat? En olgun hali. En olgun hali. Sen ne dedin kemalata? Mükemmellik. Mükemmellik. Öyle kodlayalım. Kemalat mükemmellik diye kodlayalım. Mükemmellik daha uygun. Evet. Devam edelim abi. Bütün mehasin ve kemalatın vücuda rücu ve bütün maasiyi ve mesaib ve nekaisin esası adem olduğu delildir. Eyvallah. Burada problem var mı? Varlığın hayrın dibi, yokluğun da şerrin dibi olduğunu anladıysak şimdi birazdan derinleşebiliriz. Mesela şimdi Ecmel Vera 2 gündür çok ateşli. 37.8'lerde geziyor ateş böyle. 38 oldu mu hemen kırmızı alarm. Basıp gideceğiz. Şimdi çocuk ateşli olunca değil mi abi? Baba olarak insan üzülmesi lazım. Yazıktır, şudur budur falan. Ondan sonra şöyle bir şey soralım. Ecmel Vera'nın varlığıyla birlikte musibetleri de var. Doğru mu? Ateşleniyor, üzülüyor. O zaman biri bana desin, mesela bir gün geleyim koyuncu sana şikayetleneyim. Diyeyim ya Ecmel de ya böyle yaptı, şöyle yaptı, yerinde durmuyor falan. Sen de bana de ki iyi o zaman çocuğun olmasaydı da. Yokluğunu tercih eder miydim sence? Hayır. Demek ki varlığı ne kadar sıkıntı da doğursa başlı başına hayrımaz. Onun varlığının yanında küçük küçük meseleleri konuşulacak mesele bile değil aslında. Anladın mı demek istediğimi? Bak çocukta bu örneği verdik. Mesela devam edelim. Gerçekten samimane sorayım. Şimdi sen bir iş, ticaret yapıyorsun. Doğru mu kardeş? Bir sürü günlük uğraştığın sıkıntı oluyor mu olmuyor mu? Oluyor. Çek yattı mı? O battı mı? Elemanın sigortası ödendi mi? Ay sonu geldi mi? Şöyle oldu. Ve bunların her biri de olay anında can sıkıcı olaylar. Şimdi ben sana desem ki ve samimi dediğimi düşün. Madem öyle abi şirketten tamamen vazgeç şirketten bırak desem. Tercih eder misin bunu? Çünkü adem yani şirketin hiç olmaması başlı başına şer. O şerri mahs. Ama şirketin varlığı zaten hayrı mahs olduğundan varlığının yanındaki o küçük musibet gibi gözükenler var ya işte o şiddeti şefkatten duygusallıktan öyle gözüküyor. Olayı bütün ele aldığında onların varlığıyla birlikte ondan asla vazgeçmezsin yine de. Tam oturtabiliyor muyum demek istediklerimi? Örnekleri çoğaltacağım. Sadece bir şiir geldi aklıma Fuzuli'nin. Diyor ki zayi olmaz gül temennasıyla virmek harasu. Gül çıkacak diye dikene su vermek zayi olmaz diyor. Bugün sizlerde hiç gül almışlığınız vardır bir çiçekçiden. Bu dikenleri de şimdi batar eder diye gülün tamamından vazgeçtiniz mi? Hayır. Çünkü gülün varlığı hayrımaz. Ve hayrımaz yokluğuna tercih ediliyor her zaman için. Hatta nasıl tercih ediliyor biliyor musun? Gül gibi yenmeyen, içilmeyen, bir menfaati olmayan bir şeye tutup 10 lira 20 lira veriyorsun. Öyle tercih ediyorsun hem de. Hani durduk yerde bir tercih de yok. Ekstradan tercih ediyorsun. Tam anlatabildim mi demek istediğimi? Aynı şekilde örnekleri çoğaltmaya devam edelim. Mesela şu kolunda bir ağrı var diyelim. Ya of, dirseğim de 3 gündür ağrıyor. Yok mesela benim bacağımdan örnek verelim. Şimdi benim dizim ağrıyor. Sürekli işte ağrıyor. Bugün şu an ağrımıyor yani. Normal genel manada ağrıyor. Tık ediyor, tak ediyor falan. İşte arabaya biniyorum ağrıyor şöyle. Sizce ağrımasına rağmen dizimin yokluğunu varlığına tercih eder miyim? Asla etmem. Ya bu diz olsun tamam ağrısın ben ona da razıyım derim. Doğru mu? Evet. Zaten o dizinin ağrıması bile varlığına bir delil. O dizin ağrıması varlığına delilse ve bir şeyin varlığı hayrımazsa ben bunun varlığını ne olursa olsun yokluğuna tercih ederim. Tam ifade edebildim mi? Şimdi az önce bir kişi şiddeti merhamet miydi? Şiddeti şefkat. Ama bunu olumsuz manada kullandık değil mi? Ne demekti? Haddi aşan bir şefkat. Şiddeti şefkat hikmeti ve marifeti hiçe saymaktır. Anladın mı? Az önce görülen olaylarda yahu bu musibetler yazık değil mi? Şiddeti şefkatten dolayı varlığın yokluğuna tercih edileceğini hesaplayamıyorlar.
Tekrar devam edeyim hesaplamaya. Şimdi hayal alemin yani buranın da çok fazla musibetiyle uğraşıyoruz. Mesela burayı yaparken kimi zaman usta arkadaşlarla uğraştık. Kimi zaman dışarıda dolandırıcıya denk geldik. Kimi zaman söz verenler yarı yolda bıraktı. Perdecisi ayrı uğraştık, duvarcısı ayrı uğraştık, boyacısı ayrı uğraştık. Onunla ayrı, bununla ayrı uğraştık. Ondan sonra tam oturduk dedik, faturalar geldiler. İyi, faturalarda razıyız dedik. Pat elektrik jeneratör. Tam o oldu, ışık bozuldu. Tam o oldu, ya bu çocukların yemeğini düzene sokalım. Tam oldu, tuvaletin yerleri tam oldu. Teras yine su akıtıyor. Şimdi bu kadar biri dese ki size ya ve bana, kardeş madem bu kadar dertleniyorsun, kapat tamamen çık git dese kapatır mıyız? Hayır. Çünkü onun varlığı başlı başına bir hayırdır. Varlığındaki hayrın yanında bu bahsettiğim beliyeler ve musibetler gülün dikeni hükmündedir. Asla onun yokluğuna tercih etmem. Tam konu oturdu mu? Çok önemli bir mesele. Çocuk örneği dedik, iş yeri örneği dedik ve hayatımızda birçok meselelerde konuşabiliriz. Mesela arabanızdan şikayetlenin. Üf bunun da vergisi deyin. Ya bunun da benzini deyin. Bu esnada biri gelip desin ki abi öyle mi? O zaman 0 liraya arabanı tamamen bana verir misin desin. Yok kardeş ne vereceğim der mi demez mi? Canını alırsın arabasını alamazsın o adamı. Demek ki onun varlığı başlı başına bir hayır. O yüzden varlığın yokluğuna tercih edilmesi kaderin her şeyinin güzel olduğu kavramı için yeterli ve kafidir. Bu işin birinci kanadı. Daha bunun bir kanadı daha var. Ama sadece şu örneklerde başta bir anlatalım. O diğer kanadına da gireyim mi? Okuyunca derinleşiriz. Şimdi bak devam ediyor. Ne demek nukuş esma? Allah'ın isimlerinin kainatta nakışları. Tamam. Sanatkarın nakışları. Konunun ikinci bölümüne geçiyorum. Şimdi varlık dedim, yokluk dedim. Doğru mu? Varlık, yokluk. Şimdi bunu silin kafadan, silin kafadan. Var olan şeyler üstünde varlık, yokluk konuşacağız. Tamam mı? İkisi de abi plastiğin ham maddesi diyelim. Tamam mı? Ne abi bu ikisi de? Plastiğin ham maddesi. Abi bunun üstünde hiçbir nakış yoksa ikisine de adem diyeceksin. Fatih abi anladın mı? Şu an ademi yokluk gibi düşünmeyeceksin. Tamam mı? Yani gene yokluk da başka bir şeyin yokluğunu konuşacağız. Nakış yokluğu konuşacağız. Tamam mı? Şimdi bunun ikisi de ham madde mi? Evet. Bunlar vücut mu? He? Adem. Şimdi bunlarda sanat var mı? Ham madde mi bunlar abi? Ham madde. Bak bu ham maddelere ne diyeceksin? Yokluk diyeceksin. Adem diyeceksin. Şimdi bu ham maddeler müşahhas olsun. Konuşalım. Muhabbet edelim biraz. Diyelim ki ey sevgili ham madde. Sen plastiksin. Ya depoda köşede bekleyeceksin. Bu köşede beklemesi için buna bir tane işlem yapmam yeterli abi. Al köşeye koy. Doğru mu? Ya da diyeceğim ki kardeş. Neydi bu? Plastiğin ham maddesi. Plastik ham maddesi. Diyeceğim ki kardeşim bak sana biraz musibet ve belalar vereceğim. Ama bu verdiğim musibet ve belalar sonucu seni yokluk aleminden varlık alemine koyacağım. Yokluk derken unutmayın ham maddeye yokluk dedik. Sana biraz ateş vereceğim. Seni böyle biraz belli başlı presleme makinelerine sokacağım. Bu presleme makinelerine sokulduktan sonra sana şekil vereceğim. Bir de senin başka bir plastik arkadaşın var. O plastik arkadaşınla sana bir kapak takacağım. Ve devamında ta Uludağ'ın zirvelerinden getirdiğim belli başlı sular var. O suları senin içine koyacağım. Senin içine koyduktan sonra sen artık satılabilir bir hale geleceksin. Hem satılacağım, ben menfaat elde edeceğim. Hem birileri seni içecekler ve o içenler menfaat elde edecekler. Mesela küçük bir çocuk susayacak. Küçük bir çocuk susadıktan sonra annesi seni içirecek ve o küçük çocuğun vücudunda hayatına devam edeceksin belki de. Birçok menfaat elde edeceksin. Sen bu şekilde ademde mi kalmak istersin? Yoksa bu şekilde vücut ve varlık alemine gelmek mi istersin diye sorsaydım sizce ne derdin? Varlık alemine. O ufak musibet ve beliyeler başıma gelse dahi ben varlık alemini tercih ederim der. Doğru mu İrfan? He? Doğru değil mi? Şimdi devam ediyorum. Bir dakika. Şimdi bak elimde 2 tane tohum var. Muz ağacı. Yine bu tohum kardeşler müşahhas bir hal aldı mı? Emre aldı mı? Aldı. Geldi oturduk konuşuyoruz müşahhas bir halde. Bunun adı mavi, bunun adı da siyah. Ya kardeşler diyorum nasılsınız, iyisiniz, iyiyiz falan. Buradan beni görebiliyor musunuz mu? Şimdi bak oturdum konuşuyorum. Diyorum ki tohum kardeşlere. Ya bak tohum kardeşler size bir mesele anlatmam lazım. Siz şu an hangi alemdesiniz? Adem, yokluk aleminde. Çünkü üzerinde bir işleyiş var mı? Yok. Değil mi? Bir şey ifade etmiyor. Bir şey ifade etmiyor. Bir kıymet ifade etmiyor abi. Hayatında kaç kez pazardan mesela muz tohumu aldın? Değil mi? Peki kaç kez muz aldın? O küçük de çok. Çok defa. Peki kaç kez ham kütük aldın? Hiç almadım. Hiç almadın. Peki kaç kez masa aldın? Aldık. Değil mi? Alıyoruz yani. Yani sizin için de anlamı bu. Öyle değil mi abi? Araba için de aynı şekilde. Tabii tabii. Direkt tutup da Metali almıyoruz. metalini almıyorsun. Ama işlenmişini alıyoruz. Aynen. Varlık alemi ve bize menfaati oluyor değil mi? Yıllarca kullanıyoruz, ediyoruz, üstüne biniyoruz. Binlerce kilometre yol yapıyoruz. Şimdi 2 tane tohum var elimde. Diyorum ki ya tohum kardeşler biraz muhabbet edelim. Siz şu an hangi alemdesiniz? Adem, yokluk alemindesiniz. Ya bak kardeşim bak yokluk aleminde kalmayın. İnsanlara menfaatiniz olsun. Siz terakki edebilirsiniz. Yani gelişebilirsiniz, büyüyebilirsiniz. Yalnız bak gelişmeniz için sizi toprağa ekmem lazım. Toprağa ektikten sonra sizin neşv-ü
sema bulma sürecinizin öncesine ölüm süreci deniyor. Yani sizin bir kez bir ölmeniz lazım değil mi? Çünkü ondan önce oksijenli solunum yapıyor. Ondan sonra değil mi? Neye geçiyor ondan sonra? Efendim fotosenteze geçiyor aynen. Sizin o evreye geçebilmeniz için bir ölmeniz lazım. Toprağın altında bir çürümeniz lazım. Tabii toprağın içinde biraz işlemlerden geçeceksiniz. Belki bazen bir böcek musallat olacak size. Mesela bazen bir tavuk gelip siz tohum hükmündeyken size tasallut edecek. Sizi yemeye çalışacak. Biraz dışarısı da karlı fırtınalı değil mi yani? Bu aralar havalar da soğuk. Biraz kar fırtına gelecek. Bir de bazen öğlen çok ciddi güneş oluyor. Üstünüze güneş gelebilir. Yağmur gelecek. Biraz üşüyeceksiniz, ıslanacaksınız vesaire. Gübre koyacağım. Biraz gübre koyacaklar. Yani düşsene ne kadar ilginç bir durum yani. Sen portakalın daha tatlı olsun diye gübre koyuyorlar. Yani direkt gübre yiyor o zaman. Yani şimdi bu kardeşlerle konuşmaya devam ediyorum. Ama diyorum siz biraz büyüseniz, siz etseniz, yani biraz sabretseniz. Tabii siz büyüdükten sonra da fırtına olacak. Mesela bir ağaç kakan gelecek, biraz sizin bir yerinizi kazıyacak, edecek vesaire. Tabii devamında yıllar geçecek. Mesela bazı meyveler değil mi? Mesela Antep fıstığını ekiyorlar. 10 yıl mıydı? 14 yıl mıydı? Hatırlamıyorum. 10 yıl kalıyor ağaç. 10 yıldan sonra meyve vermeye başlıyor falan. Belki 10 yıl boyunca size börtü, böcek, ağaç, maaş, şu bu falan tasallut edecek. Bazı haylaz çocuklar gelecek, dalınızı kıracak falan. Ama işin sonunda sizden çok güzel meyve çıkacak. Ve bırak bütün tohumların birbirine benzemesine, bütün ağaçlar bile neredeyse birbirine benzer ancak meyvelerinden ayrılır. Siz meyve verdikten sonra çok farklı bir hale geleceksiniz insanların. İnsanların çok hüsnü zannına kavuşacaksınız. İnsanlar sizden yiyecek hem de her hasat zamanı yiyecek. Sizin bazı çeşitleriniz var. Yılda belki 2 hasat verecek, 3 hasat verecek, 4 hasat verecek. İnsanlara çok faydalı olacaksınız. İnsanlara menfaatiniz kalacak. Ve bazen 600 yıllık çınar var mıydı Bursa'da? 600 küsur yıllık. 600 yıl boyunca yaşamaya devam edeceksiniz. Yani 600 yıl boyunca varlığınız devam edecek. Ve o Bursa'daki 600 yıllık çınar koskocaman bir kafenin üstünde. Kafede birçok insan orada gölgelenip rahatça çayını içiyor yazları. Yani insanlara yıllarca menfaatiniz olacak ve varlık aleminde kalacaksınız desem. Şu mavi olan caysa. Çünkü mat siyah caymaz. Mavi olan caysa bana dokunma ya. Ben toprağa girme zahmetinde bulunamam. Güneş, yıldırım, fırtına, kar, kış, kıyamet. Yok arada ağaç kakan gelecekmiş, yok arada böcek gelecekmiş. Bir de büyüyeceksin, biri gelecek dalına asılacak, biri gelecek bir şey yapacak dese. Bu tohum sadece bu kadar kalırken öbür bizim siyah tohum koskocaman 600 yıl boyunca bir ağaç olur. 600 yıl boyunca varlığına devam eder. 600 yıl boyunca meyve verir. 600 yıl boyunca insanlara faydası olur. 600 yıl boyunca insanlara menfaati olur. Peki şu tohumun hükmü ne olur? Kaç gün daha varlıkta kalabilir? Çürür gider. Kaç güne? 3 güne, 5 güne, bir haftaya. Doğru mu? Yani bu tohum belli başlı musibetler ve beliyeler bana bulaşmasın, ben zahmete girmek istemiyorum dedi ya. Bu tohumun sonu Adem'dir. Ve Adem şerri mahstır. Ama öteki siyah tohum ne demişti? Kardeşim ya ben bu beliye ve musibetlere katlanırım çünkü senin dediklerine ikna oldum diyor. Ve başına belli başlı zahmetler geldikten sonra 600 yıl boyunca hayatta kalıp herkese faydası, menfaati olabilecek, ufacık çocukların etrafında oynaştığı, koskocaman bir kafenin gölgelik olarak onu kullandığı, insanların bakıp Sübhanallah 600 yıllık çınar mı olur, bu ne mübarek bir şeymiş diye tefekkür edebildiği bir sanatlı eser haline geliyor. Ama neyden sonra? Belli başlı beliye ve musibetlerden sonra. İnsan bu bela ve musibetler bana bulaşmasın diye bu kemalattan, bu mükemmellikten vazgeçer mi hiç? Asla vazgeçmez. Bir boksör kaç round boks maçları? 12. Kaçar dakika? 3. 2 diye biliyordum da 3 mü? 3'er dakika 12 round diyelim. 36 dakikalık bir galibiyet için. Değil mi? Çoğu zaten Mike Tyson'sa 40-50 saniyede bitiyor. Bir boksör 40-50 saniyelik bir galibiyet için kaç kez yumruk yiyor? Kaç kez haltere giriyor? Kaç kez antrenmana giriyor? İstese ve istemese kaç kez yemek yiyor ve kaç kez yemek yemiyor? Yıllar boyunca. Ne için? 12 dakikalık bir galibiyet için. Ne için? Meyvesi için, semeresi için, neticesi için. Değiyor mu? Değiyor. Çünkü onu yaptıktan sonra adı dillerde geziyor, gönüllerde geziyor ve varlığını korumaya devam ediyor. Çünkü varlık hayrımazken yokluk şerrimaz. Şimdi kainatın yaratılışının en büyük gayesi sanatkarı tanıyacaksın arkadaş. Doğru mu? Saniye Zülcelal. Ne diyoruz buna? Marifetullah. Kainatın en büyük gayesi bu mu? Bu. Kainatta her şeyde Allah'ın zatı mı var? Her şeyde neyi var? Esması. Abi Allah razı olsun. Ben o altlıksız alayım da başıma çok beliye ve musibetler geliyor. Şimdi abicanlar bizde Allah'ın esmasının tohumları var diyelim. Tamam mı? Neyi var esmasının? Tohumları var. Bu tohumlar bizde ne kadar büyüyüp az önceki gibi 600 yıllık çınar hükmüne geçerse o kadar daha kıymetli olur. Doğru mudur? Doğrudur. Mesela Sinan sana bir adet muz tohumunu kaç TL'ye satabilirim? 5 lira. 5 lira. Ki 5 liraya belki 100 paketini alırsın 100 taneyi. Peki bir muz ağacı içinde 3 ton meyvesi var. Kaç liraya satarım? Milyar eder mi abi? Demek ki ikisi de muz ama bir tanesi tohumu 5 kuruş etmiyor. Bir tanesi tam ağaç olmuş, meyve vermiş, semeresi, neticesi, kemalatı, mehasini değil mi? Bütün en güzel noktaya varmış, inanılmaz para ediyor. Doğru mu abi? Doğru. Şimdi benim
Üzerimde Allah Azze ve Celle'nin esmasının tohumları var. Kişide bu tohumlar ne kadar ağaç olmuşsa kişi Allah nezdinde o kadar fazla kıymetlidir. Mesela Allah Azze ve Celle'nin cömertlik diye bir esması var. Değil mi? Cud ismi. Doğru mu? Cud. Şimdi mesela Allah cömert midir? Cömert. Bende de cömertliğin tohumu var mıdır? Var. Ben ne kadar fazla Allah'a yaklaşıp ondan ahlaklanayım diye cömertliğimi arttırsam benim o tohum bu ağaç hükmüne geçer mi? Geçer. Peki 3 kuruşluk tohum 3000 lira para etmiş olur mu? Olur. Peki bende Allah Azze ve Celle'nin isimlerinin birçok tohumları var. Öyle değil mi? Aklınıza gelen var mı? Mesela musavvir değil mi? Bunun bir tohumu var diyelim. Bu tekamül etse, müzeyyin, süsleyen değil mi? Bu tekamül etse başka? Hayır. Hay ismi değil mi? Hayatlar ismi mesela. Bu bende tohum hükmünden ağaç hükmüne geçse ve birçok tohumu ağaç hükmüne geçse, tohum olarak bana baktığında 3 kuruş etmezken değil mi? Vücudumda 100 tohum olsa kaç kuruş eder? 3 kuruş etmez. Her biri ağaç olsa 3'er ton meyve verse trilyonlar ederim. Çok kıymetli olur. Allah'ın yeryüzü ve kainattaki insanlara bakışı da sayısal çokluk bakışı değil, kalite bakışıdır. Yani bende kaç tane tohum olduğundan ziyade kaç tane tohumun en kemal noktaya varışı Allah için daha önemlidir. Sizler için de öyle. Sana 10 tane bisiklet mi vereyim, bir tane Lamborghini araba mı vereyim? Bir tane Lamborghini. Bir tane Lamborghini araba. Aynı şekilde sana 10 tane saat mi vereyim, bir tane ev mi vereyim? Bir tane ev ver. Sayısı 1 olsa bile kalitesi daha yüksek olduğundan onu seçiyorsun. Allah Azze ve Celle de sayıdan ziyade kaliteye bakıyor. Yani tohum Allah için bir kalite içermezken o tohumun ağaç olması Allah için çok önemli oluyor ve Allah Azze ve Celle insanlara sayısal çokluk olarak değil kalite çoğunluğuyla bakıyor. Bu yüzden Allah Azze ve Celle'nin bütün esmasının en çok tohumdan ağaç hükmüne gelmiş insan olan Muhammed Mustafa Aleyhisselam için bütün kainatı yaratmış Allah. Bizim varlık sebebimiz yani. Bir insan olsa da esmasının en çok zirve tekamül ettiği insan olduğu için kainattan daha kıymetli. Demek ki sayısal çokluk bu kalite mi? Kalite. Sen de hiç meyve vermeden 1000 tane tohum olsa Emre. Bu arkadaşta da meyve vermiş 10 tane tohum olsa. Ama meyve için biraz musibet ve beliyeler olsa. Sendeki tohumlara ben adem derim. Yani yokluk derim. Adem ise şerri mahsdır. Ondaki o tohumlar çiçek açmış, ağaç olmuş, meyve vermiş, 3'er ton, 5'er ton meyve vermiş, insanlara maslahat ve fayda sağlamış. O arkadaşınkiler de varlık, vücut alemine çıkmışsa, o arkadaşın varlık alemine çıkanların hepsine de hayır mastır. O yüzden sende binlerce yokluk yani ademden tohumlar olsa belki onda birkaç tane vücut aleminde ağaç olsa onun ağaçları hayrı mas olduğundan seninkinden çok daha kıymetlidir. Allah'ın bize bakışı da böyle olduğundan dolayı bizim esmaların yani bizde tohum hükmünde olan esmaların semeresini, meyvesini vermesi için belli başlı beliyeler ve musibetlere girmesi şarttır. Ama neticesinde o meyvelerin varlık alemine çıkması için o musibet ve beliyeler aslında lütuftur. O varlık alemindeki semere ve meyvelerin yanında o beliye ve musibetler konuşulsa şiddeti, şefkatiyle gaflet sarhoşluğuna ermiş bir adam tarafından konuşulur. Yani bir şeyin varlığı hayır olarak konuşmak adına yeter. Diğer konuların hepsi şiddeti, şefkatten yani haddi ve sınırı aşan şefkatin muhabbetleridir. Mesela anlaşıldı mı? Vücut. Hayır. Adem. Şerrim. Şerrimaz. Tam manası oldu mu iki kelimenin? Gerçekten meselelere böyle bak başına bir şey geldiğinde ya. Mesela söyleniyor. Tamam kardeş elinden alalım o zaman. Yok razı gelmiyor nefis. Çok ince. Devam. Madem adem şehri mahsdır, Madem yokluk kötülüğün ta kendisidir. ademe müncer olan, Yani ademle yoklukla sonuçlanacak olan. Mesela bugün Allah'ın varlığına inanmayan birisi kendisinin yokluğa gideceğini düşünüyor. Bu ademe müncer olur. O adamın düşüncesi dünyada ne kadar iyilik yaparsa yapsın sonu yokluk olduğundan gene şerirmez. Ademe müncer. Ademe müncer olan ademe müncer olan veya ademi işmam eden, yani yokluğu barındıran. Yani sonucu da ortası da başı da ne olursa olsun yok olacaksa ademi işmam ediyor yani. Değil mi? İhata ediyor. Eline içine almış. Devam. halat dahi şerri tazammun eder. Ne olursa olsun yokluğa gidecek mi olay? Evet gidecek. O yüzden şerri tasammum eder. Mesela sen şimdi yukarıda odaya çıksan 3 yıl boyunca odadan çıkmasan ama hiç namaz niyaz hiçbir şey yok. Ne bu? Ve bu da şer. Yokluğa gidecek mi? Gidecek. O yüzden yaptığının ahirette karşılığı olumlu manada olmayacağından üstad bunlara da şerri mahs diyor. Yaptığının ahirette olumlu karşılığı olmayan bütün halata üstad şerri mahs diyor. Bu işi mana alemine taşıyacak olursak yani varlığın ama nasıl varlığın? Musibet ve beliyelerden sonra kemalata eren varlığın. Tamam mı? Bunun mana alemindeki karşılığına üstad ne diyor? Hazreti Yusuf Mısır azizliği gibi bir saadete, hayra ancak kardeşleri tarafından atıldığı kuyu ve Zeliha'nın iftirası üzerine konulduğu hapis yoluyla nail olmuştur. Devam edelim. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, Ömer niye hayat en parlak nuru?
Onu nasıl bir örnek veriyorduk? Ne metaforu yapıyorduk ona? Bebek metaforu. Her şey hayatın etrafında dönüyor. O yüzden hayat olmazsa başka şeylerin kıymeti. Hani az önce saydığım vardı ya, cömertlik, musavat. Hayat olmasa bunların kıymeti var mı? Yok yani. Birçoğunun kıymeti olmadığından birçoğunun, kimisinin var ama birçoğunun yok. Birçoğunun kıymeti olmadığından dolayı hayat en önemli varlık. Devam. Onun için vücudun en parlak nuru olan hayat, ahvali muhtelife içinde. Muhtelif haller içerisinde. Başına o geliyor, öteki geliyor, büyüyor, küçülüyor, musibet geliyor değil mi? Ahvali muhtelife içinde. Yuvarlanıp kuvvet buluyor. İşte bu musibet ve beliye dediğin ahvali muhtelifler aslında hayatına kuvvet bulduruyor. Yani neden kuvvet bulduruyor? Onu çünkü ham bir odundan menfaat sağlayacak bir masa hükmüne getiriyor değil mi? Bu musibet ve beliyelerle. Gıda oluyor yani. Evet evet. Devam. Mütebayin vaziyetlere girip tasaffi ediyor. Bir dakika, tasaffi, saflaşma. Mütebayin vaziyetlere girip, farklı vaziyetlere girip tasaffi ediyor, saflaşıyor. Devam edelim. Ve müteaddit keyfiyatı alıp Yani farklı müteaddit, çeşit keyfiyat, yani kalite alıyor değil mi? Her uğradığı musibette bir şekilde alıyor mu? İşte biz ona keyfiyat diyoruz ve varlık alemindeki kalışının kalitesini de arttırmış oluyor. Yani hayrı mahsı arttırıyor. Devam. matlup semeratı veriyor ve müteaddit tavırlara girip vahiy bir hayatın nukuş-u esmasını güzelce gösterir. Evet. Yani o musibet ve beliyeler onu tasaffi ettiriyor, saflaştırıyor, belli bir şekil aldırıyor ve Nakkaş-ı Ezeli'nin nükuş-u esmasını güzelce gösteriyor. Ham odun olsaydın Allah katında bir kıymeti olmayacaktı. Ama işlendin sehpa oldun, işlendin masa oldun, işlendin kitaplık oldun. Bu cihette varlık alemine kemalatın arttı ve varlık aleminde olduğundan dolayı hayır mahs oldu. Güzel oluyor mu? Esma tohumları meyve vermeye başladı. Tam öyle, yani. tam öyle. Yine verdiğim örnekler ama okumam lazım. Fidan hep fidan kalsa nasıl meyve verecek? Onun o keyfiyatı musibetle oluyor. Bu mücadeleye girip büyümezsen en iyi ihtimalle tohum olarak kalırsın. En iyi ihtimalle tohum olarak kalırsın. İşte şu hakikattendir ki zihayatlara alam ve mesaib ve meşakkat ve beliyat suretinde bazı halat arız olur ki Anlaşılıyor değil mi? Zihayat ne demek Vedat? Canlılara bu noktalarda musibet gibi görünen bazı halatlar böyle sürekli gelir, bulaşır, sataşır, tasallut olur, arız olur. Ama bunların sonucunda buyur abi. o halat ile hayatlarına envar vücut teceddüd edip Envar-ı vücut. Yani varlığın nuru. Yani bir insan şöyle yek burada otursa aslan yıllarca yatakta böyle günlük 12 saat. Bu yokluk sayıyor üstad bunu. Adem sayıyor ve şer sayıyor. Ve başka bir yerde diyor ki şerri mas cehennemin azığıdır diyor. Sabit duran şeyler Sinan, sen, ben sabit durduk. Çok basit bir şey söyleyeceğim. Üstad Hazretleri'nin hayatına baksanıza. Sürekli oradan oraya geçmemiş mi? Evet. Sürekli üstad şöyle masada otursaydı ömür boyu ve hiçbirimize ulaşmasaydı ve başına bunca musibet gelmeseydi daha mı hayırlı olurdu? Yok. Ama üstadın hayatına bakın. Sürekli farklı halatlar Allah Azze ve Celle terettüp etmiş. Orada sürgün, orada gezmiş, orada etmiş. Şu an hayal alemde hani bir buradayız, bir İstanbul'da, bir yurt dışında birbirimizi bile zor görüyoruz. Ama hamdolsun. Bunlar bize envar vücut yani varlığın nurunu bizde arttırıyor bu. Ve her yaptığımız bir hareket, bir hamle bizi biraz daha şekillendiriyor. Ve bununla birlikte iç alemimizi, mana alemimizi Yusuf Aleyhisselam gibi bir cihette daha tasaffi ediyor, temizliyor. Yani Allah'ın baktığında, nukuşuna baktığında çok beğendim bu kulu diyebileceği bir hale doğru yolculuk böyle oluyor. Ama tam devamında sürekli şu masada oturdum 10 saat. 12 saatte uyudum. Kaç kaldı? 2. Onda da diş fırçalayayım, duş alayım, yemek yiyeyim. Öyle değil mi? Sürekli onlarla uğraşayım. Bu sürekli tek düze hareket var ya Allah'tan uzak bir şekilde. Yani bir adam sadece şu masada otursa ve hep Allah'ın tanınmasına vesile olsa bu adam değildir ha. Karıştırmayalım yani. Bir şeye Allah'a yaklaşma ve Allah'a yaklaşmama olarak değerlendirmemiz lazım. Yani bir adam bütün dünyayı sürekli geçse ama Allah'la irtibatlandırmasa bu da Adem. Anladın mı? Çünkü tohumu böyle meyvelenmez. Bugün sana dünyanın en kral tohumunu veriyorum İrfan, tamam mı? 500 ton da altın veriyorum, büyüt tohumu. Yok canım, o tohum senin istediğin gibi büyümez. Adetullah ile büyür. Toprak lazım, güneş lazım, su lazım, anladın mı? Yani o adam da ben bütün dünyayı gezip Allah'ı tanıyayım. Hayır, senin istediğin gibi tanınmaz Allah. Onun istediği gibi tanınır. Sen o bütün dünyaya gidip Allah'ın canebinden o manayla bakmak zorundasın ki Allah'a yaklaşıp kurbiyet hasıl edebilesin. Tekrar konuma döneyim. Bir adam sürekli hayatında hep aynı işleri yapsa, yerinde oturdu ama Allah'la hiç yakınlık kurmadı. En güzel üniversiteye gitti ama Allah'la yakınlık kurmadı. En yüksek makamda, mevkide bir yer kazandı ama Allah'la yakınlık kurmadı. Hep aynı işler, hayatı memuriyet gibi oradan oraya gitti. Bu adamın hayatına yeknesaklık denir.
Ve yeknesaklık da Adem'in bir alt koludur ve üstad diyor ki en büyük nimetler, lezzetler yeknesaklık içinde hiçe iner diyor. Bunun sebebi de yeknesaklık Adem'dir. Sizin tasaffi etmeniz, saflaşmanız, cilalanmanız, şekillenmeniz ve varlığınızı nur ile devam ettirip Allah'ın daha hoşnut olacağı bir hale, iç hale özellikle gelmenizin tek yolu bu. Sakın yerinizde oturmayın. Sakın yerinizde oturmayın. Belin ağrısa da biraz daha yavaş olur ama koş. Ayağın ağrısa, dizin sekse biraz daha yavaş olur ama koş. Devam et yani. Asla durma. Durduğun an şeytanın seni kandırması sonucu sana verebileceği lezzet bir ayı geçemez. Bir ay sonra hayatın perişan olur. Kalkıp, mübalağasız konuşuyorum. Mübalağasız. Uzandığın yerden kalkıp tuvalete gitmeye üşenmezsen ben hiçbir şey bilmiyorum bu hayatta. Mübalağasız konuşuyorum. Doğru mu? Uzandığın yerden tuvalete gitmeye üşenirsin yeknesak bir hayatta. Şurada uzun tesbihatlı namazlar lezzet veriyor. Evde yeknesak yani pek bir esprisi yok ki. Evde farz namazı kılarken şeytan uğraşıyor. Çok ilginç değil mi? Devam edelim okumaya. O halat ile hayatlarına envar-ı vücut teceddüt edip zulüm adem tebaüt ederek hayatları tasaffi ediyor. Zira tevakkuf Tevakkuf ne? Ömer biliyor muydun tevakkuf kelimesini? Ne demek tevakkuf? Durmak. Bir bisiklette düşmek için durmak yeterlidir. Zira tevakkuf, sükunet, sükut, atalet, istirahat, yeknesaklık, keyfiyatta ve ahvalde birer ademdir. Hatta en büyük bir lezzet... En büyük nimet ne demişti üstad az önce? Hayat. Hayat dedi. O yüzden en büyük lezzet nedir? Gene hayat. En büyük nimet oysa en büyük lezzeti de hayattan alabilir. Elhasıl madem hayat Esma-i Hüsna'nın nükuşunu gösterir, hayatın başına gelen... Bunu da konuştuk. Bizim varlığımızda Allah'ın esmasının tohumları var. Biz bela ve musibetler sonucunda bunlar şekilleniyor, ağaç oluyor öyle değil mi? Bu musibetler sonucunda da ne oluyor? Meyvedar bir hale geliyorum. Allah'ın esmaları bende tohum hükmündeyken meyvedar, semere veren birer ağaç hükmüne geliyor. Ve toptancı malı almak için gelen tüccar geldiğinde de üf ağaç başı 3 ton 5 ton meyve var. İşte istediğim tohum budur diyor. Memnun oluyor, hoşnut oluyor. Bir de kendi malına bize para verip geri gidiyor. Allah bize verdiği malı bizim satıp ondan geri alıyor. Çok ilginç değil mi? Çok garip bir denklem. Bize mal veriyor sonra diyor ki hadi bana satın geri alayım diyor. Devam. Hayatın başına gelen her şey has. Mesela gayet zengin, nihayet derecede sanatkar ve çok sanatlarda mahir bir zat. Asar-ı sanatını hem kıymetdar servetini göstermek için adi bir miskin adamı modellik vazifesini gördürmek için bir ücrete mukabil bir saatte murassa, musanna yaptığı gömleği giydirir, onun üstünde işler ve vaziyetler verir, tebdil eder. Şimdi bir örnekleyelim. Hem her nevi sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun. Eğilip kalkmakla vaziyet veriyorsun. Abi yordun beni şu an. Devam. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun. Güzelliğimi bozuyorsun demeye hak kazanabilir. Hem maaşlı eleman bu arkadaş hem de bununla birlikte ben sanatkar moda tasarımcısıyım. O miskin biri. Benim yaptığım şey aslında onu daha da güzelleştiriyor. Ama o ne diyor? Ya eğil diyorsun, kalk diyorsun, dur diyorsun, beni yoruyorsun diyor. Birinci sen maaşlısın. Yani bunu yapmak zorundasın memur olduğundan dolayı. İkinci olarak aslında seni güzelleştiriyorum. Neyle? Bela ve musibetlerle. Bu bir bela mıdır? Değil mi? Biraz kestim. Bu bir musibet midir? Dur şu iğne, biraz iğne battı ama kolu çok güzel yapmam lazımdı. Ufak şeyler değil mi? Ama bunun neticesinde ne olacak? Muazzam bir şekilde üstüne oturan çok güzel bir gömlek ben dikeceğim. Ve bunu dikmenin karşında onu güzelleştirmeyi bir köşeye bırak. Bir de karşında para veriyorum. Allah hem başımıza gelen ince o dikendir, iğnedir, makastır. Bunlar hükmündeki şeylerle hem bizi daha keyfiyetli, kaliteli, güzelleştiren bir hale getiriyor. Nasıl oluyor? Kapıdan bir adam geliyor, imtihan oluyor. İşte gömleğin biraz daha kesiliyor. Bir anda böyle hiç beklemediğim bir anda yakınında bir insanda problem çıkıyor. İçinde problem çıkıyor, sağlığında problem çıkıyor. Aracında sorun çıkıyor. Aslında tutuyor birazcık buradan kesiyor. Birazcık buraya da dikeyim diye bir iğneyi batırıyor. Hem bunun karşılığında beni güzelleştiriyor. Çok önemli bir örnek ya. Hem beni güzelleştiriyor hem de bunun karşısında diyor ki sabret. Sana aylık maaş bağladım mı? Bağladım. Ahirette vereceğim hepsini sabret diyor. Durduk yere ya. Böyle bir şey olabilir mi? Benim yapmam gereken birazcık memurluk vazifesi. Kesilirken, pişirirken birazcık sabretmek. Neye? Bela ve musibetlere. Neden? Çünkü bu tişörtün hiç olmaması şerri mastır. Ama bu tişörtün olması sonucunda biraz iğne batsa, birazcık makas şurayı kesse değer bu varlığa. Doğru mu? Anlaşıldı mı? Tabii. Aynen öyle. Devam edelim okumaya. Çok güzel örnek değil mi? Devam.
merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Diyebilir mi bana? Diyemez. İşin neticesinde varlık, vücut olduğundan dolayı zaten hayır master. Mesela burada da öyle olmuyor mu arkadaşlara? Ya kardeş sabret, kardeş dayan. Allah aşkına ufacık meselelere takınma. Bak bu işin sonucunda biz sürekli koşturma halinde miyiz? Evet. Yekne saklı kırıyor muyuz? Evet. Yani hata, kusur çok yapıyoruzdur. Allah inşallah affeder. Ama onun haricinde ortaya bir varlık sahası. Varlığı ikiye ayırmıştık. Bir var yok bir de sanatlı demiştik. Değil mi? Burada sanatı düşünün yani. Varlık yokluk gibi düşünmeyin. Yani sen evinde belki oturacaktın. Ne yapacaktın? Oturduğun yerden çay iç. Yani hepimiz öyle olmayacak mıydık? Ama burada Allah bizi bir harekata kattı. Biraz üstümüzü keşti, üstümüzü biçti. Ama bunun neticesinde manken olarak kullandığım miskin adam bana tutup da sen beni yordun, sen beni ettin derse bu adam zulüm etmiş olur. Öyle değil mi? Ya benim varlıkta kalmam. Hatta bak varlığı da şey yapalım, biraz daha kademelendirelim. Ya varlık, şimdi ikinci kademe ne demiştik? Hani sanatlı demiştik. Var yok diye. Benim hizmette kalmam. Ya şu dışarıda mesela kafelerde o tefekkür çok geliyor. Orada oturup bomboş muhabbet eden birisi de olabilirdin. Ama o şehirde birisine ya kardeş ya şu namazlarını ihmal etme diye anlatmak için o kafede bulunuyorsun. O esnada o adam biraz canını sıksa, biraz seni üstse olsun. Üzerindeki tişört güzelleşiyor, değmez mi buna yani? Tasaffi ediyorsun, şekilleniyorsun, kaliten artıyor, meyven artıyor. Biraz daha sabretsen ağacın her döneminde 3 ton muz verecek, 3 ton şeftali verecek sana. Ne kadar muazzam, ne kadar kalite, öyle değil mi? Ya şu örneğe bak ya. Bu arada çok net söylüyorum. Çok net. Ben bu giyim meselesini, bu örneği var ya, yani hiç değilse 100 kez böyle dikkatimi vere vere okumuşumdur. İlk defa bu kadar güzel anlıyorum. Çok net söylüyorum. Hiç bu kadar güzel anlamamıştım. Yani kaderle tam bağlantı. Ya bu kaderle her şeyi bağlamak zorundasın ha. Her şeyi. Bırak bu meseleyi. Bak başlı başına okuduğumda, bak kaç kez okudum Cio. Hiç değilse 100 kez diyorum bak sana. Ve ne zaman birisi burayı okusa şöyle bir daha dinledim Fatih. Dedim kaçıyor. Şimdi tam anlar mıyım acaba? Hiç bu kadar açılmamıştı. Çok iyi biliyordum hazine olduğunu ama hiç bu kadar iyi anlamamıştım. Şu an çok iyi anladım. Demek böyle sabretsem ileriki yıllarda daha iyi anlattırır Allah. Ya çok güzel olmadı mı bu kıyafet meselesi? Ya arkadaş 500 kez dinlediğim mesele meğer neymiş ya? Devam et abi okumaya. İşte onun gibi. Tamam ona geçmiş. Hak kazanabilirim, merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? Diyemez. Biraz musibetler, biraz beliyeler kaderin bütün sırlarını açmak için yeterli demek. Bunlara talip olmak da lazım. Devam. İşte onun gibi Sani Zülcelal, Fatır-ı bir misal, zihayata, göz, kulak, akıl, kalp gibi havas ve letaifle murassa olarak giydirdiği vücut gömleğine Esma-i Hüsna'nın nakışlarını göstermek için çok halat içinde çevirir, çok vaziyetlerde değiştirir. Çevirme değiştirmeni anladınız değil mi? Biraz beliyeler, biraz musibetler. Ama bunun neticesinde senin o hayatın çok güzel şekillensin. Yani o modacının o gömleği çok güzel bir hal alsın yani. Asıl amaç buyken başına bu bela ve musibetler gelse sen de evet ya Rabbi kaderin sırrındandır anladım desen sen delikanlısın artık oğlum. Öteki türlü mızmızlanıp hem kendini hem etrafını rahatsız etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Devam edelim. Elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat bazı esmasının ahkamını göstermek için Musibetler ve beliyeler o esmanın kalitesini, keyfiyatını göstermek içindir. Bir bela ve musibet çeşidi bu gruba dahil değildir. O da hangi musibet? Dine gelen musibet. Bir kişinin dinine gelirse buna esas ve muzır musibet denir. Onun haricinde başa geçen hiçbir şey musibet değildir. Devam. elemler, musibetler nevinde olan keyfiyat bazı esmasının ahkamını göstermek için lemaat-ı hikmet içinde bazı şuaat-ı rahmet ve o şuaat-ı rahmet içinde latif güzellikler vardır. Ya rahmet ışıkları ve o rahmet ışıklarının altını kaldırdığında ya Rab vallahi fark etmemişim meğer bunların hepsi cebr-i lütfiymiş. Tam ben göremeyip kör olduğumdan dolayı sen benim elimi hiç bırakma emi ya Rab diyebildiğin an işte. Bu hakikatlerin gönlüne sindiği an oluyor. Subhaneke la ilme lena illema allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha ma salavat.